Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri'nin bazı yörelerinde yapılan ev tarhanasından bahsetmek istiyorum. Bu tarhana için öncelikle dövme gerekiyor. Bazı yerlerde yarma ya da buğday da deniliyor. Dövmemizi tepsiye aldıktan sonra içerisine şöyle bir göz gezdirelim. İçerisinde yabancı bir madde olmasın ve güzelce yıkadıktan sonra kaynayan suyun içerisine bırakıyoruz. Peki ölçüleri ne kadar olacak? Bu oldukça önemli. Ölçü olarak 1 litrelik cam kavanoz kullandım. 3 ölçü su ve 1 ölçüde buğday kullanıyoruz. Hangi kaseyi kullanırsanız kullanın. 3 ölçü su ve 1 ölçüde buğday kullanın. Su kaynamaya başlayınca dövmeyi suyun içerisine boşaltıyoruz. Üzerindeki köpükleri kepçeyle güzelce alalım. Altını kısarak, kapağını da kapatarak kısık ateşte kaynatalım. Kaynarken şöyle bir kapaklarını açarak sizlere de göstermek istedim. Pilav pişirir gibi kısık ateşte, kapağı kapalı halde suyunu çekinceye kadar pişirelim. Dövmelerimiz suyunu çekmeye başlayınca tuzunu ilave etmemiz gerekiyor. Bu oldukça önemli. Kaya tuzu kullanalım muhakkak. Yarım su bardağından biraz eksik tuz kullandım. Güzelce karıştırıp tekrar kapağını kapatalım ve pişsin. Dövme piştikten sonra yoğurma işlemi var. Fakat ben bunu blenderla yapmayı tercih ettim. Dilerseniz dövme soğumaya yakın elimizle güzelce bir yoğurabiliriz. Kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Biraz püre haline gelmesi gerekiyor. Yoğurmayı tercih ederseniz de yine çiğ köfte yoğurur gibi yoğuracağız ve hamur kıvamına yakın bir kıvam haline gelmesi gerekiyor. Bu yoğrulmamış hali, bu da yoğrulmuş yani blenderdan geçmiş hali. 11 litre sütü yoğurt yaparak bez torbanın içerisinde süzdürdüm. Süzdürmüş olduğum yoğurttan kalan suyu da bu şekilde göstermek istiyorum. Bunu da farklı yerlerde kullanabilirsiniz veya atabilirsiniz. Yoğurdu geniş bir kabın içerisine aldım. Çörek otu, un ve tuz kullanacağız. Yoğurdun kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması gerekiyor. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı dolusu kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzu olması oldukça önemli. Kış hazırlıklarında muhakkak kaya tuzu kullanın. Yaklaşık olarak 1 bardak kadar da un kullandım. Dilerseniz çörek otu atabilirsiniz. İstemezseniz atmayabilirsiniz. Ben bir miktar atmayı tercih ettim. Yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar. Daha fazla da kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Bunu güzelce bir karıştıralım. Blender'dan geçirdiğim dövmeyi de geniş bir kabın içerisine alarak böyle yaydım ve soğumasını bekliyorum. Çok fazla soğutmamak gerekiyor. Elimizin dayanabileceği sıcaklığa gelmesi gerekiyor. Dövmeyi çok fazla soğutursak tarhananın lezzeti tam olarak yerinde olmaz. O lezzeti yakalayamayız. Yoğurdu yanımıza alalım. Dövmeyi şöyle kontrol edelim. Elimizi yakmayacak şekle geldiğinde yavaş yavaş eklemeye başlıyoruz. Büyük bir kaşıkla yavaş yavaş ekleyelim. Bu arada da karıştırmaya başlayalım. Yoğurdunu yedirdikçe ekliyoruz. Alt tarafı biraz daha sıcak. Alt tarafını da yavaş yavaş böyle elimle karıştırarak soğutmaya çalıştım. Yoğurdu kestirmemeye de dikkat edelim. Çok sıcak olarak kattığımızda da yoğurt kesilir. Buna da dikkat edelim. Çok sıcak veya çok soğuk olmaması gerekiyor. Elimizle böyle yedirerek karıştıralım. Bu aşamada birinden yardım isteyebilirsiniz. Yoğurdun yavaş yavaş bu şekilde eklenmesi gerekiyor. Yoğurdu aniden boşaltmayalım. Aniden boşalttığımızda çok güzel karışmaz. Buğday çok sıcak olduğunda da yine yoğurdu boşalttığımızda yoğurt kesilir, yine lezzeti güzel olmaz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Buğdayın ılık olması gerekiyor. Yoğurdu boşaltmış olduğum bu bez torbanın içerisine tekrar bu karışımı boşaltacağım.
Tarhanamız bu bez torbanın içerisinde 2 gece beklemesi gerekiyor. 2 gecenin sonunda fazla suyunu süzecek ve tarhanamız hafif ekşimsi bir tat alacak. Bez torbanın ağzını bağlayabilirsiniz veya poşet lastiği ile de tutturabilirsiniz dökülmemesi için. Serin bir yerde beklemesi gerekiyor. Sıcak bir yerde bekletmeyelim. Ben soğuk olan balkonda bu şekilde süzdürdüm. Mermer parçalarını güzelce yıkayarak bez torbayı üzerine bıraktım ve güzelce süzdü. Fazla suyunu attı. Torbanın üzerini bu şekilde kapatabilirsiniz. 2 günün sonunda tarhanamızı alarak şimdi serme işlemini başlayalım. Tarhanayı yaparken havaların sıcak olmasına dikkat edelim. Tarhananın birkaç gün içerisinde kuruması gerekiyor. Bulutlu günlerde veya yağmurlu günlerde yaptığınızda tarhananız kurumaz. Hatta kurumadığı için bozulabilir. Böyle bir un torbası kullanacağım. Un torbalarının üzerine tarhanayı sereceğim. Bu torbaları böyle biriktirerek yıkadım ve üzerlerine tarhanamı seriyorum şimdi. Elimizle böyle küçük parçalar kopartarak avucumuzda inceltelim ve böyle un torbasının üzerine bırakalım. Ne kadar ince olursa o kadar çabuk kurur. Çok fazla kalın yaptığımızda kuruması biraz zorlaşır. Tarhananın kuruma süresi hava sıcaklığına göre değişiklik gösterir. 35-36 derecede yaklaşık olarak 3 günde veya 4 günde kuruyabilir. 29-30 derece olan bir ortamda ise daha uzun bir sürede kurur. Tarhananın tuzu yerinde ise bozulma ihtimali olmaz. Tarhanamı nasıl bir yere serdiğimi de göstermek istiyorum. Çamaşır tellerinden faydalandım gördüğünüz gibi. Un torbalarını da üzerine atarak tarhanayı onun üzerine serdim ve böylece kuruması hızlanmış oldu. Un torbalarını yıkayarak ve böyle elinizde dikerek veya makinede dikerek büyük bir parça elde edebilirsiniz. Tarhanamız kurumaya başladı. Çok güzel kuruması gerekiyor. Ortasını kırarak bakın ve ortasının kuruduğundan emin olun. Böyle bir bez torbanın içerisine dolduracağız. Hava alması gerekiyor. Hava almayan bir yere tarhananızı yerleştirmeyin. Muhakkak bez torba olsun. Bez torbanın ağzını da bağlayarak serin ve kuru bir yerde saklamak gerekiyor. Güneşli bir ortamda veya nemli bir ortamda saklamamaya dikkat edelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.